sana. Otur bakayım buraya. 220. Merhaba dostlar, selamlar, saygılar. 14 Ekim tarihinde üniversiteden alınan 19 kaz yavrusu bugün 30 günlükler ve bugün günlerden 12 Kasım 2024. Yavrular halen 19 taneler ve hiçbir şekilde zayiat yok. Söz verdiğim gibi sizler için yaptığım 30 günlük bir gözlemlemede yavruların gelişim süreçleri, yem tüketimleri ve son 30. gün bir kaz yavrusunun adet olarak masrafını hepsini hesapladık. Bu arada ölçümler, tartımlar yaptık. Bu 30 gün güzel geçti. Yavrular verimli bir şekilde geliştiler. Bakın hepsi artık palaz oldu. Dışarısı soğuk ve bu artık bunların umurlarında değil. Çünkü kaz yavrusu civciv, tavuk civcivi gibi değil. Bunlar daha dayanıklı, soğukkanlı hayvanlar ve bu şekilde gündüz artık boş kaldığımda dışarıya çıkarıp güzel bir şekilde otlatıp doyurmayı planlıyorum. Çünkü bugün artık 30. gün. 30. gün itibariyle de artık daha da bir dayanıklılar, daha da bir koruma tüyleri, yani palaz tüyleri dışarıda. Şimdi aldığım notları ben size söyleyeyim. 1. günden 5. güne geçen süreci anlatayım. İlk su şekerli olarak verildi. Ortam ısı 30 derece. Stabil zaten. Ana kucağında bakıldılar. İkinci su vitamin takviyesi yapıldı. İlk 5 gün günlük 500 gram yem tüketimi oldu. Bu 500 gramın içerisinde günlük 150-200 gram arasında bir zayiat oluyor. İlk dönemlerde yemlikler, suluklar küçük olduğu için yavrular pisleyebiliyor ve sizin o içerideki pis yemi civcivlerinize ya da kaz yavrularınıza yedirmemeniz lazım. Çünkü bunların boğazlarından geçen her bir lokma sağlıkları için çok önemlidir. 3. gün dahil olmak üzere günde 4 kez su verdim. Bunları ben size şu anda dizimde olan notlardan okuyorum. 5. gün ortalama bir yavrunun ağırlığı 0,5 günlükler. Şöyle. Aferin sana. Otur bakayım buraya. 226 gram. 5. günden 10. güne geçen süreç ise şöyle. Şimdi ilk 5 gün biz bunlara evde daha önceki videolarda gördünüz. Ana kucaklarında bakıyorduk. Yalnız 5. günden sonra bunları 2 metreye 2 metre küçük bir dama aldık. Altlık talaş idi. Ortam ısısı 25 derecede stabil. Yani 5 derece daha çektik. 5. gün mesela buraya aldığımız 5. gün ısı lambaları yere 40 santim olarak ayarlanmıştı. Yani bir lambanın yerden yüksekliği 40 santim olarak ayarlanmıştı. Bunu söyleyeyim, bunu unutmayın. Çünkü ısı lambaları kaz yavrularına özellikle çok yakın olmamalı. Ortam ısısı 25 derecede stabil. Günlük su tekrar 6 kez, bir probiyotik, bir vitamin şeklinde tekrarlandı. Hiç boş su vermedim. Havaların serin, kışın başlangıcı olduğu için daha iyi bir verim almak istiyordum. Ve şu anda da en iyi verimi almış bulunuyorum gözlerinizin önünde. Yeme ek takviye olarak tarladan topladığım arpa hasılı, yeşil ot, bunları 5. günden sonra rahatlıkla verebilirsiniz ve ben hiç ihmal etmedim. Günlük yem tüketimleri ise 1000 gramla 1200 gram arasında. Tabi o zamanlar biraz daha böyle büyüdükleri için yemliği bir tık daha büyütüyorsunuz. Zayiat neredeyse hiç yoktu. Yani yem zayiatımız hiç olmadan güzel bir şekilde yetiştirdik. Ve ortalama seçilen bir yavrunun ağırlığı, otur bakayım. Aferin sana. 10 günlük bir yavru. Otur. Buraya otur. Otur, bitecek şimdi. 10 günlük bir yavru. 469 gram. 10. günden 15. güne geçen süreç ise ortam ısı 22 dereceye düştü. Stabil ama bu ısıların, söylediğim ısıların hepsi stabil. Çünkü içeriye ben derece de koyuyorum. Ona göre hareket ediyorum. Sıcak soğuk değil. Stabil tutuyorum. Altlık tekrar talaştı. Su düzeni yine 6 kezdi. Suyu yine o ara neredeyse hiç boş vermedim. Bu da mevsim şartlarından dolayı. Daha önce de söyledim. Yeme ek olarak arpa hasılı ve yeşil ot, bunlar ağırlıklı verilmeye başlandı. Yani yemden tasarruf için. Bir de yeşili bakın gözünüzle de görüyorsunuz. Yeşili daha çok seviyorlar. Yani kazın ki bu şekilde otlamak, yemek, içmek. Fazla da
böyle kuru yeme mesela mahkum ederseniz, çok da verirseniz bu sefer siz zarar ediyorsunuz. Bunu 30 günün sonunda anlayacaksınız. Bunların ne kadar yem tükettiğinin hepsini söyleyeceğim zaten. Günlük yem tüketimi 3 ile 3,5 kilo arasında olmuş. Ortalama seçilen bir yavrunun ağırlığı ise 15. gündeler. Tam 15. gündeler ve ortalama bir yavru. 996 gram, 991-996 arası oynuyor. Ortalama yavrulardan bir tanesi. 15. günden 20. güne geçen süreç, oda sıcaklığı 20 dereceye düştü. Artık daha serin, daha böyle sıcak olmayan bir oda. Gündüzleri kapıyı açıyordum. Yalnız bu döneme kadar bütün gözlemleme boyunca ışık, ısı bunlar 24 saat açık kaldılar. Bunları burada belirteyim. Su tüketimi arttı ister istemez günde ilerledikçe. Mesela verilen miktar litre bazında bugünlerde artırılmaya başlandı. Ve hiçbir şekilde, tekrar söylüyorum, yine boş su verilmedi. Arpa hasılı tarladan yeşil ot. Bunlar ağırlıklı veriliyor. Seviyorlar ve hızlı tüketiyorlar. Az önce yemliklerini doldurdum. Bakın o da dolu. Bu da dolu. Yeşil de getirdim aynı zamanda, tamam mı? Gözlemlemenin en güzel yanı, yeşili önce tercih ediyorlar. Sonra yemden alıyorlar. Mesela en küçüklerde de yeşil var. Bunlarda da yeşil var. Onları da alıştırıyorum. Çünkü alıştırmamın sebebi şu: yemden tasarruf etmek. Bu videonun en güzel anekdotu olabilir yani. Yem bir tarafa koyun, yeşili bir tarafa koyun ama yeşile alıştıktan sonra yeme bakmıyorlar. Günlük yem miktarı, dikkat edin, 4 kilogram ve yeşil otu daha fazla toplayarak tüketimi 4 kiloda stabil tutmaya çalışıyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? 15. 20. günlerde güzel bir hizmet etmezseniz, güzel bir toplama yapmazsanız, dışarıdan yeşil ot takviyesi yapmazsanız, ki çok eminim o günler 5 kilo, 5,5 kiloyu zorlarlardı. Yani yeşil toplarken daha iyi, güzel verim alıyorsunuz. Yemden daha tasarruf ediyorsunuz. Zaten seviyorlar. Zaten bunu anlatmaya çalışıyorum ki kazın herhangi bir yüksek derecede bir gideri yok. 25 günlük, 30 günlük bir tavuk civcivini dışarıya çıkarıp bu şekilde doyuramazsınız. Yani ben de mesela dikkat ediyorum. Burada aldığım notları okuyorum aynı zamanda size. 15. günden 20. güne geçen süreç içerisinde dikkat edin. 4 kilogram bir yem tüketimi var. Ve bunu stabil tutmaya çalışıyorum. Bunu da kendi işte emeklerinizle stabil tutarsınız. 15. gün yere 40 santim olan lambalar 5 santim yukarı kalktı. Yani ister istemez boyda bir büyüme olduğu için lambaya çok yakın tutmakta istemiyordum. 16. gün palas tüyleri gözle görülür şekilde değişmeye başladı. 20. gün ısı sistemi 5 santim daha yükseldi. Yani bu ne demek oluyor? Her 5 günde bir 5 santim kaldırmışız ve yerden yüksekliği 50 santim olmuş. Ortalama seçilen bir yavrunun ağırlığı ise, Seni üzdük mü? Şöyle 20 günlük bir yavru. aferin sana, 1250 gram. Aferin benim yavrum. Ve 20. gün tekrar mekan değişti. Yani 2 metreye 2 metre olan bir mekandan şu anda bulundukları büyük mekana 20. günden 30 güne kadar geçen süreç. Oda ısısı 15 dereceydi. Isı lambaları ve ışıkları 24 saat aktif bugüne kadar. Yani benim bulunduğum bugüne kadar hepsi açık. Artık şöyle bir şey yapacağım. 30. günden sonra geceleri sadece ısı lambaları yanacak. Aydınlatma lambaları kapalı olacak. Ne zaman gece beslemeye gidersem aydınlatmayı o zaman yakacağım. Artık bu saatten sonra 24 saat değil de geceyi gündüzü bilmelerini istiyorum. Su düzeni günde 6 kez. Yine litre bazında tüketimleri artıyor. Günlük yem tüketimlerine dikkat edin. 6 ve 7 kilo israf, 0. Yem için takviye olan arpa hasılı ve yeşil otu daha iyi tüketiyorlar ve kuru yemden daha çok tercih ediyorlar. 21. gün 50 kiloluk Etlik Pro 1. etap yem bitti. Şimdi şuraya dikkat edelim. Ne kadar
fazla bir şekilde takviye verdiğimin sizler de dikkatindesiniz umarım. Çünkü şu anda bunlar arpa, yeşil arpa hasılı yiyorlar. Artık tarladan sağdan soldan bulamıyorum. Hasıl yaptım kendilerine. Sadece 21 gün 50 kiloluk bir yem 19 tane kaz yavrusuna yetmiş. Yani 20 yavru derseniz 20 yavru 50 kiloluk bir yemi 21 gün içerisinde tüketmiş. Buraya dikkat edin çünkü ikinci torbanın ne zaman bittiğini duyunca şok olacaksınız. 25. gün lambalar yukarı kalktı. 55 santim yükseklikte olan lambalar tekrar 60 santime yükseldi. 25. gün ortalama seçilen bir yavrunun ağırlığı ise Bugün 25. gündeler. 1715. 1 kilo 715 gram. 21. gün yemimiz bitti. 21. gün itibariyle yem tüketimi 6-8 kilogram arasında. Yalnız ot artık ana öğünleri. Neden ana öğünleri? Çok güzel bir şekilde tüketiyorlar. Çok güzel bir şekilde yiyorlar. Ya bu karşınızda gördüğünüz verimi almak için gerçekten yedirmeniz lazım. Yemlerini düşürmek için de ben mesela devamlı ot toplayıp veriyordum. Ama şuna inanın, emek etmezseniz hiçbir şey olmaz. Buradan zaten stabil duruyorlar. Sayabilirsiniz. 19 tane net kaz yavrusu var. Alırken de 19 taneydi. Videonun en sonunda da diğer 26 yavrumuza bir göz atarız. 28. gün ne yaptık? Hasıl vermeye başladık. Bundan 2 gün önce başladık. Çünkü dikkat edin artık yeşil yok. Kış geliyor. Bazen geceleri kar yağıyor ufak ufak. Yeşil de yetişmez. Ben 15 gün önce hazırlamıştım zaten hasıllarımı. Hasılı dışarıya çıkardım. Yavruları da dışarıya çıkardım. Artık son aldığım notlar bunlar. Dikkat ediyor musunuz? Bak hasıl ne kadar güzel yiyorlar. Güzel bakın. Dikkatli bakın. Çok güzel bir şekilde tüketiyorlar. Damızlık kazlar yavruları istiyorlar. Bu arada onun için bağırıyorlar. Bu şekilde bir çubuğun ucuna da bir poşet takarsanız böyle kaz korkaktır. Ha böyle sürmeyi de bu şekilde öğrenebilirsiniz yani. Bunu ben çok seviyorum. Öyle yaklaştırdığınızda hepsi koşmaya başladı. Güzel oluyor. Şimdi bunları alalım içeri. Hadi. Bunlar da bizim 26 tanemiz. Kesinlikle kayıp yok. İlgi, alaka, temizlik. Bunlar çok önemli. Ne kadar iyi bakarsanız onunla diken yapışmış böyle. Ne kadar iyi bakarsanız, ne kadar bol bir şekilde ilgilenirseniz o kadar daha iyi verim alırsınız. Mesela bu tarafın ısılanmaları kontrollü ya, daha düşük. Şöyle açtığınızda yanıyorlar. Ama ben bunların gündüz ısıdan faydalanmalarını istemiyorum. Alıştırıyorum şimdiden. Part part, ufak ufak. Bunlar ise onlardan biraz daha küçük. Isıları ona göre ayarlı. Daha iyi verim almak istiyorsanız bunları sıcağa alıştırmayın. Daha serin. Serin ortamlarda. Yani öyle yapacaksınız ki 30. gün 10 derece 15 derece olacak içeri ve memnuniyet duyarlar. İnanın çok sıcağa da gelmezler. Şimdi maliyetleri de ben size açıklayayım. Eve geçelim. 30. gün cılız ya da dişi seçilen bir yavru. Cılızların içerisinden, küçüklerin içerisinden. Oy! Ne bıraktın oraya sen? Hediye mi bıraktın? He? Ha? Bakalım şöyle. Otur. Sığmıyorlar ki artık. 1479 gram. Yine ortalama seçilen yavrulardan ama biraz zorlandım seçerken çünkü yok. Dikkat ederseniz hepsi aynı boy. 2500 mü gördüm az önce yoksa yanlış mı? 2200 gram. 2200 gram. 30. gün gelişkin diyebileceğimiz bir yavru. Otur bitecek şimdi. Şöyle bakalım bir sana. Hadi. Tamam.
2250. 2250 gram. O yerim seni. Yiyeyim mi? Hadi gidelim. Ayakları da tam dışarıda değil ha. Bence daha fazladır ama maşallah var. 30 gün kilo ağırlıklarını gördünüz zaten dostlar. Kullanılan yem CP etlik birinci etap civciv yemi. 30 gün toplam sarf edilen yem miktarı 100 kilogram. Yem maliyeti 1800 lira. Vitamin probiyotik 100 lira. Altlık masrafı 400 lira. Talaş ister istemez. Talaş kullanacaksınız. Işık, elektrik masrafı 500 lira. Aylık 30. gün 2800 liralık bir masrafınız oluyor. 19 kaz yavrusu. Aylık yetiştirme masrafı 150 lira. Günlük bu 5 liraya geliyor. Bakım saatleri gece 12, sabah 7, sabah 10, öğlen 14, öğlenden sonra 16, akşam 19, gece 21. Şöyle bir şey var. 6 öğün bakıyorsunuz. 6 kez yem tazelersiniz. 6 kez su tazeliyorsunuz. Yemlik ve suluk miktarları şöyle. 0,5 gün küçük civciv yemi için yemliklerden, suluklardan kullanıyorsunuz. 2 yemlik, 1 suluk. Küçük boy zaten yazmışım oraya. 0,5-20 gün arası ise 1 yemlik, 1 suluk orta boy olanlardan kullanıyorsunuz. 20-30 gün arası 2 yemlik, 1 suluk. Ne kadar iyi bir şekilde beslenirlerse o kadar güzel şekilde verim alıyorsunuz. Böyle bir ufak bir hesap yapalım, aklınızda olsun. Bunu 350 liraya aldığınızı düşünün. 150 lira tekrar masraf yaptığınızı düşünün. Yavruların tanesi size 500 liraya, 10 tanesi 5000 liraya, 20 tane sayıyorum. Bakın burayı, bir tane fazla eksik o kadar önemli değil. 20 tane olursa buranın size maliyeti 10.000 lira olacak. Benim gibi bu şekilde anaçlar şurada. Onlar da otluyorlar artık. Onlar da çok güzel otlamaya alıştılar. Çok güzel genişlediler, açıldılar. Bir düşünün ki mesela burayı ben satarsam ben o kazların en düşük verdiğimi 2.800-2.900'den verdim. Yani 3.000 liradan ben satıyorum. Tanesini 3.000 liradan satıyorsam burada 60.000 liralık ne var? 20 tane olsa eğer kaz var. İyi düşünün. Ben size zamanla kaz piyasası nasıl oluşturulur? Kaz mı bakılır daha iyidir? Tavuk mu bakılsa daha iyidir? Kaz mı bakılsa daha iyidir? Böyle challenge videoları yaparız. Değişik tarzda güzel kaliteli videolarımız olur. En azından kanalımızda bir şeyleri öğretmek açısından, yardımcı olmak açısından, ön ayak olmak açısından yardımcı olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Saygılar, selamlar olsun. Unutmayın, günlük bir tanesinin masrafı 5 lira, aylık 150 lira. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Hadi gidelim.